Günaydın. Bugün otoparkta gezmediğim zaman karavanda neler yapıyorum, burada nasıl vakit geçiriyorum ona bakacağız. Onu çekeceğim inşallah da Sir'den öksürük sesi geldi. Beni dışarı çıkar diyor. Onu bir dışarı çıkartalım. Ondan sonra geliyorum. Güne başlangıç şeyim böyle, kadrajım böyle. Şu perdeyi sadece gece kapatıyorum. Bunlar dünden kalan bulaşıklarım ve şurada şey var. Şu da gece yaktığım mum. Soyalı mum. Siri. Siri. Gel kız. Gel dışarı çıkacağız. Hazır mısın? Mahalleye konser mi veriyorsun? Siri. Ne yapıyorsun? Mahalleye konser mi veriyorsun? He? Sana da günaydın. Eşek sıpası. Şimdi böyle miskin yatıyor ya, bak şimdi. Bak sadece kapı sesini duyacağım. Depara kalktı. Depara kalkıyordu. Hop. Kaçtıydı. Gittiydi. Çocuğumun başına gideyim ben. Şurada çok köpek var. Siri de oraya o yüzden hiç geçmiyor. Siri hep şurada takılıyor şöyle. Bak şimdi. Ah. Hadi oyun oynayalım biraz. Bak, sinyal geldi, oyun oynayalım diye. Önce pisliğini temizleyelim önce. Nereye pislettin bulalım. Siri için hiç yer zaman fark etmez. Öyle takılır. Daş yer. Tokların aç köpeği çünkü. Siri ne yapıyorsun kızım? Sürün. Siri sürün. Getir o taşı. Getirme zaman. Gidip oradan sen alacaksın. Almazsan böyle havlar. Ne aldı? Taşı at diyor bana. Getir gel. Aferin lan. Aferin sana. Yeni bir yerleşim alanı olduğu için her yerde inşaat var. Her yerde böyle çalışan var. Yan bina, arka bina, ön bina, her yerde çalışan var. Ben de kendimi gecekonduda gibi hissediyorum bu yüzden. Sanki gecekonduda çalışıyormuşum gibi de sonradan şey gelmiş gibi. Neydi la o? Kentsel dönüşüm. Neyse. Her gün silmesem de her gün mutlaka böyle çırpılacak birkaç tane parçam oluyor. Onları çırpıyorum, süpürüyorum. Çünkü tozlanmaya çok açık, çok elverişli bir evim var. 7-8 metrekare ama yani çok çabuk kirlenir. Bu geçenki ocak videosunda kontrol edin demiştiniz bu ocağın arkasındaki boruyu. Gerçekten de çok böyle follaşlaşmış. Onu bir sıktım. Bir de ocağı kullanırken ben kapattığımda mutlaka dedenatörün kafasından kapatıyorum. Çünkü gerçekten çok riskli. Adamı havaya uçurur, adamı öldürür yani. Hani havaya uçurabilir mi? Orası biraz muallak ama zehirleyerek öldürebilir. Bir de tüp de boşa gider yani. Her şekilde zarar ziyan. Ölmezsen bile tüpün zarar ziyan. Neyse hadi kahvemizi yapalım da şuraları toparlayalım. Vallahi böyle evimin her halini görüyorsunuz. İyice evden biri oldum bence. Bu arada hidroforu da kapatıyorum. Çünkü arada böyle dırt ses getiriyor. İlk zamanlar bu beni inanılmaz ürkütüyordu. O yüzden buradan kapatıyorum işim bitince. Bence sorun olmuyor. Şu kavanozların hiçbiri kırılıyor mu diye sormuşsunuz. Ben hiçbir kavanozun kırıldığını hatırlamıyorum. Ama tabii bunları sıkıştırıyorum ben. Belki onun da etkisi olabilir. Sıkıştırdığım için böyle birbirlerine vurup kırmıyorlar. Bana göre çok pratik geliyor. Evet, kahve olana kadar da şu bulaşık dağınıklığımı zannedeyim. Bu aslında böyle çok kalabalık gibi duruyor gerçekten. Ürkütüyor beni ama normalde dün yaptığım çorba, işte sabah normal kullandığım kase, bir de normal bir bardak. Yani aslında baktığımda şöyle 1, 2, 3, 4 parça var.
Ama bu 4 parça, bu temiz mi ya? Temizmiş. Bu 4 parça eğer ki kaldırmadığınız zaman dar alanda böyle darmadağın hissi veriyor. O yüzden normalde yıkıyorum ama dün gece çok geç saatte böyle acıkır gibi oldum. Güzel bir tarhana çorbası yaptım. Çok da yıkamakla uğraşmak istemedim. Yarın hallederim diye. O yüzden böyle oldu. Açıklama için teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için. Ben bulaşıkları yıkayayım. Bu bulaşık konusunda da bunun yerine artık Arap sabunu kullanmaya karar verdim. Sizin sayenizde, yorumlarda belirttiğiniz için. Gerçekten bir araştırdım. Arap sabunu hem çok doğal hem doğa dostu. Yani inanılmaz beğendim böyle. Hiç kullanmamıştım bu zamana kadar. Ama en yakın zamanda şu biter bitmez kendime bir Arap sabunu alıp böyle bir kutunun içine koyup bulaşıklarım da olsun, temizliğim de olsun onunla yapmayı düşünüyorum. Bu fikir beni inanılmaz şey yaptı. Böyle. Yalnız son bulaşık tanesiyle kahve eş zamanda oldular. Hop. Uyandın, Siri'yi tuvalete götürdün, senin tuvalet pisliğini temizledin, biraz oynattın, ortalığı topladın, kahveni yaptın. Bu kadar. Günü ortaladık. Bakalım devamında ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Artık günüm nasıl geçtiğine dair birebir çekiyorum şu an. Günün bu saatlerinde Siri böyle güneşleniyor. Dışarı izliyor. Ve keyif yapıyor. Böyle. Hiç çekiyor. Evimizin salonuna hoş geldiniz. Çok canım böyle kahvaltı faslını uzatmak istemiyorsa normal bir yumurta haşlıyorum. Birkaç tane zeytinle o öğünü geçiştirebiliyorum. Tok tutuyor yani beni. Bu aralar zaten enteresan bir şekilde bir kısır döngüdeyim. Veganlığı araştırıyorum. Vejetaryen falan değil, direkt vegan. Geliyor, hani kırsal kesimlere gittiğimde, şimdi bu videolarda çok göremiyorsunuz ama bundan yani tamir sürecinden önceki zamanlarda, yani o İzmir'den başlayıp da bu tarafa doğru indiğimde hep köyleri geze geze geldim. Orada hani tavuğu sevip, çocuğunu sevip sonra da akşamında tavuk yemek bana böyle kafa karışıklığına sebep oluyordu. Üzülüyordum yani. Sonra birkaç gündür de aşırı derecede veganlığı araştırıyorum. Aslında ne kadar olması gereken bir yaşam tarzıymış. Yani sürdürülebilir bir düzen için ama dediğim gibi böyle hani gidip geliyorum arada. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? İşte çok Türk kültürü olarak aslında bakıldığında çok vegan bir mutfağa sahipmişiz. Yani içine et koymadığımız her yemek neredeyse, sebze yemeği neredeyse vegan. Ama tabii yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bir de abi internette araştırıyorum. İnanılmaz pahalılar ya vegan şeyler. Hani bunu kendi yapan insanlar da mutlaka vardır. Biraz onu araştırıyorum. Yani kafam çok karışık ama şöyle bir ironi de var. Az önce oturdum, haşlanmış yumurta yedim yani. Dün bu kanalda video olmamasının sebebi de dün gerçekten böyle hiç şey yapamadım, araçtan çıkamadım. Bir de çok yorulmuştum. Öyle düşün. Artık önceki gün karar verince yoluma devam edeceğim. Dün biraz miskinlik yapayım dedim. Kendime vakit ayırdım, çocuğuma vakit ayırdım. Birkaç tane halletmem gereken işim vardı, onları ayarladım. Bir tane kitap bitirdim dün, Sherlock Holmes serisinin. Şimdi yeni bir kitaba başladım, onu biraz okuyacağım. Böyle delirmeden otoparkta günlerim geçiyor. Arada kaçacağım, arada gideceğim. Karavan yapım süreçlerinde bu aralar tekrar işleyeceğim ama ne zaman olur bilmiyorum. Artık gün vermek istemiyorum çünkü size gün verdiğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum. O yüzden gün vermeden böyle herhangi bir gün gene karavan yapım süreçlerinden devam edeceğim. Neyse hadi kitap okuyalım biraz. Ne zamandır aklımda olan bir şey daha vardı. O da şu küçük hanımın toprağını değiştirmek. Bunu ben şu ön torpidoya koyuyorum. Sanırım orada çok güneş aldığı için bayağı ölüp gitmiş. Toprağını değiştireceğim. Umarım kurtarırız bu küçük hanımı. İşte kurtaracağız mı seni? He? Kurtaracağız mı?
Bir de cevap veriyormuş. Evet, kurtulmaya çalışacağım. Kurtulacağım falan diyormuş. Aklım çıkar yemin ederim. Gel bakalım güzellik. Hadi gidelim. Normalde böyle kaktüsle uğraşacağınız zaman eldiven giyin derler ama bu öyle bir kaktüs değil tabi. Hayır. Ben bunu bir arkadaşıma sordum. Şey dedi. Normal dikilmiş herhangi bir toprağın üst kısmını al. Alt kısmında olanlardan değiştir dedi. Başka da bir şey anlamadım. Umarım kurtarırız bu küçük hanımı. Kendine iyi bak, tamam mı? Ve iyileş. Köklerine zarar vermezse nasıl sıkıştıracağım acaba? Valla bu toprak böyle bir acayip geldi ama inşallah tutar. Ay özür dilerim, yaprağım koptu. Tabii burada yağmur yağdığı için gece çamur şu an toprak. Bence buna su koymayayım çünkü toprak çok nemli. Yaşayacak mısın? Evet yaşayacağım Sıla abla. Yaşayacağım. Yalnız böyle şaka yaptığıma bakmayın. Gerçekten şu çiçek dile gelse ve konuşsa aklımı kaçırırım, aklımı. Yerine koydum. Umarım tutar. Güzel görünüyor ama bilemedim. Resim yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu resim konusunda beni Instagram'dan takip edenler bilir. Çünkü YouTube'da daha yeni olduğum için ilk çıktığım zamanlar resme çok hevesim vardı. Sonra bir gün bir kayık çizdim. Çok güzel bir kayıktı. Kapıkırığı köyündeydi. Ama ben kayık dışında her şeye benzettim. Bence bitti sayılır. Hadi hep beraber şu resmi analiz edelim. Bak, hava güneşli, güzel, güneş açmış. Adana çünkü burası sıcak. Sonra mavi bir araba var. Ama daha çok poşete benziyor. Bak şu poşetin tutma kulbu desen. Poşete benziyor. Burada da camı var sözde Düldül'ün. Düldül'ü çizmeye çalıştım yani. Şunlar da tekerleri. Ama bilmiyorum şu burnu. Burnuna yanlışlıkla mürekkep damlamış gibi durmuyor mu? Evet. Sonra bir karayolu bu. Karayoluna gidiyor ama yolda değil de yolun sağında. Yani yolu üzerinde değil. Yolun sağında, demek ki bir cebe girmiş. İşte bak bu da Siri. Kuyruğunu unutmuşum çocuğun. Kuyruksuz olmaz. Kuyruğunu da koydum. Şimdi bu Siri Hanım. Bak bu da ben. Saçlarım böyle güneşli ama rüzgar var. Rüzgar olduğu için saçlarım böyle havalanmış. Bu tarafa doğru bağırıyorum muhtemelen, sağa sola dönerek. Siri'yi arıyorum. Siri de arkamda. Kesin kaçmış. Gene kaçmış. Bu ayaklarımda tövbe bismillah çarpılmış gibi. Ayaklarım da burada çarpılmış gibi. Ama Siri kesin, bak ben kesin Siri'yi arıyorum. Bak ağza burnuna bak. Bu da işte kaçmış. Arabaya doğru gitmeye çalışıyor belki de. Tarih de attım. İmzamı da attım. Yarınlarda çok büyük bir ressam olursam hatırlayayım. Ya şaka bir yana, anıdır yani, kalsın. Diğer resmime bakacağım şimdi. Bence bundan daha fazla geliştirmişim yani kendimi. Ne diyorsunuz? Gerçekten bu resmi benim için böyle boş vakti olanlar analiz edebilir mi? Bence bak bundan daha böyle çok obje varmış gibi ama hiçbiri bir şeye benzemiyor. Olsun. En azından burada bak 3 renk kullanmışım. Burada 1, 2, 3, 4 renk kullanmışım. Bunda da az renk kullanmışım. Neyse. Hadi gelin bakalım daha neler yapacağız. Şunları temizleyelim. Çocukluğunuzu hatırlatmadı mı size de bu böyle? Bak. Dur, bunun kadrajı nerede? Böyle çocukluğumu hatırlattı bana ya. Cam çay bardaklarında hazırlıyorduk bunları. Yaşlandık. Hadi bunları temizleyip yerine kaldıralım. Eskiden sadece Siri ile oyun oynadım. Öyle eğitim falan hak getire. Şimdi böyle ödül mamalarıyla ona eğitime de başladım. Ufak tefek tabii.
Siri. Otur. Tut. Otur. Aferin, bekle. Hazır mısın? Getir. Getir. Aferin kızım. Otur. Bizim eğitim mi veriyoruz, oyun mu oynuyoruz belli değil. Ama böyle işte. Bak birazdan başlayacak havlayacak. At diye. Havlamadın. Benim için buranın en büyük artısı kimsenin olmaması. Koca binada şu an 3 kişi var. Biri zaten bizimkiler. İkisi de yabancı. Onlar da dışarı çıkmıyorlar. Zaten yabancı uyrukluymuş. Öyle. Hadi bakalım. Güne devam edelim. Tabii bu evde kalma sürecinde benim kadar şey olmayan, nedir o? Şanslı olmayan arkadaşlarım da var. Çevrem de var. Tanıdıklarım da var. İşte onlarla çok fazla telefon görüşmesi yapıyorum. Görüntülü görüşüyorum. Kendi arkadaşlarımla, ailemle. Bu süreç böyle birbirimize böyle destek olup, mutluluk verip, motivasyonumu yükseltme evresi. Tabii ben de her zaman böyle yüksek modda değilim ama ister istemez alışmaya çalışıyorum. Bakın bugün Osmaniye ilçeler arası yasak geldi. Osmaniye'de başladı bu. İlçelerden ilçeye geçmek yasak. Şimdi belki de 3-5 gün sonra bu Adana için de geçerli olacak. Yani yasağın kalkmasını beklerken abi tutup da şey de olabilir. İlçeler arası yasak da gelmiş olabilir ve daha farklı boyuta gidebilir olay. Yani ben bu süreçte akıl sağlığımı koruyup elimden geldiği kadar evimde vakit geçirip evim dışına çıkıyorsam da alabileceğim tüm tedbirleri alıp devam ediyorum. Önceki gün yaptığım maskede gerçekten koruyuculuk çok beklememek lazım. Piyasadaki kağıt maskelerde de öyle. Sadece N95 sertifikasına sahip olan maskeler işe yarıyor. Yani şimdilik bu kadar. Biraz içeride vakit geçireceğim. Bir de içeride neler yapıyorum onları da göstereyim. Ne zamandır açtığım bir blog sayfam vardı biliyorsunuz, Mücbir Seyyah diye. Orada artık yazıları yazmaya başladım. Böyle olduğuna bakmayın, gerçekten çok vakit alıyormuş. Ben bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum, uzun süreceğini. Ama eğlenceli geçiyor. Yani köyü anlattım biraz. Köyde yaşadıklarımdan bahsettim. Birkaç görsel ekledim. Baksanıza şunların güzelliğine. Bu akşam yayında olur bu görsel. Baksanıza şunu ya. Çok güzel değil mi? Bu akşam son güncellemelerini yapayım aşağıları da. Ondan sonra bu akşam yayında. Bugün de günü bitirdik. Artık neredeyse bitti yani gün. Şimdi bu videoları birleştirip size hazırlayacağım. İşte otoparkta olduğumda günüm bu şekilde geçiyor. İşte genelde şöyle biraz miskinlik yapıyorum. Özellikle dün gerçekten bu yataktan hiç çıkamadım desem yeridir. Siri ile beraber böyle oturduk, oynadık. Bunların dışında mesela belgesel ve filmlere düştüm. Özellikle filmler inanılmaz çok hoşuma gitmeye başladı ve deli gibi film izliyorum. Günde 2-3 tane film izliyorum. Önerdiğim birkaç tane filmi de aşağı koyacağım. Başka belgesel de var bir tane. Onu da alt açıklamaya koyarım. O da çok güzel bir belgesel. Dediğim gibi yani keşmekeş, karışık. İşte benim bir günüm böyle geçiyor otoparkta. Yarın artık Siri'nin dikişleri alınacak. Süresi doldu. Güzelce eti de kaynadı. Herhangi bir sorun da yok. Ben zaten fotoğraflarını sürekli diğer ilk müdahale eden sitedeki veterinerle atıp konuşuyorum. Hiçbir problem yok dedi. Gayet sağlıklı. Yarın dikişlerini aldıracağım. Bir de ayrıyetten tıraş ettireceğim. Çünkü dün onun üzerine bir tane kene buldum gene. Bu kadar az şey görmesine, gezmesine rağmen ve yeni yapışmış, çok belli. Görmem çok zor oluyor tüylerinden dolayı. O yüzden tıraş ettireceğim. Biraz çirkin oluyor tıraş edince. Biraz da somurtkan. Neyse. O zaman yarın görüşürüz. Yarın tıraştan sonra da sizi güzel bir yere götürebilirim ki Sira'nın azıcık keyfi gelsin diye. Hoşçakal demek ister misin? Ay, dikişlerimle ilgileniyorum şu an. Yok, dikiş de değil. Bu. Yarın görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Yarın çok daha uzun ve çok daha eğlenceli bir video gelebilir. Hoşçakalın.